Bir akşam vakti mutfakta her şeyden habersiz yenen bir parça patatesin koca bir çınarı devirebileceği kimin aklına gelirdi? Fakat gerçekten ölümsüz bir patates miydi? Yeşilçam'ın en neşeli, en hayat dolu kadını aslında yıllardır içinde sessizce büyüyen bir saatli bombayla mı yaşıyordu? Peki Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar tüm dev isimleri peşinden koşturan bu esmer güzelinin kameralar kapandığında yaşadığı o derin yalnızlık ve babasından gördüğü şiddet dolu günler neyin nesiydi? Yoksa her gülüşün arkasında sakladığı devasa bir trajedi mi vardı? Gelin şimdi birlikte Oya Aydoğan'ı konuşalım ve onu yeniden alalım. Yıllardır aramıza ayrılıklar girdi. Tahsilim, sonra askerliğim. Ama görüyorsun, bütün hasret bitti. Bu defa da işim başladı. İşsiz adama kız verirler mi? Senin için canım. O sinemanın afeti devranı, siyah saçları ve boncuk gözleriyle bir dönemin uykularını kaçıran Oya Aydoğan'dı. 10 Şubat 1957 yılında Erzincan'da sert mizaçlı bir babanın ve melek kalpli bir annenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu, o zamanların yıldızlarının yürüdüğü Beyoğlu'nun arka sokaklarında, Fransız okullarının koridorlarında geçti. Okul yolunda Kadir İnanır'ı, Cüneyt Arkın'ı gördüğünde kalbi yerinden çıkacak gibi olurdu. İşte o günlerde kararını vermişti. O da ışıklı dünyanın bir parçası olacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Çünkü babası ve dayıları için artist olmak demek kıyametin kopması demekti. Babası mahallede kızlarla otururken bile görse onu eve çekip dövecek kadar katıydı. Oya ise içindeki o sanat ateşini söndürmemekte kararlıydı. 1975'te gizlice girdiği yarışmada birinci oldu. Fakat ailesinin baskısıyla tacını geri vermek zorunda kaldı. Vazgeçti mi? Asla. Bir yıl sonra kendi adıyla tekrar katıldı ve bu kez geri dönüşü yoktu. Artık o Yeşilçam'ın yeni başrol oyuncusuydu. Aynı zamanda bu yarışmada dördüncü olan ezeli rakibi Banu Alkan'la ömür boyu sürecek gerilim dolu bir hikayenin başlangıcı oldu. Bu birincilik ona sinema dünyasının kapılarını sonuna kadar açtı. 80'li yıllarda o da pek çok sinema yıldızı gibi bir süre şarkıcılık yaptı. 2016 yılına kadar toplam 51 sinema filminde oynamıştır. Ayrıca 13 dizi filminde de rol alarak evlerimize ulaşmıştır. Yeşilçam'da herkes bir yerlere gelmek için birbirinin desteğine ihtiyaç duyardı ama Oya'nın arkasında sadece erken yaşta kaybettiğim dediği annesi vardı. Arabesk filmleri fırtına gibi eserken Müslüm Gürses'ten İbrahim Tatlıses'e kadar herkes de kamera karşısına geçti. Ama ona göre gerçek şöhret sadece Ferdi Tayfur'laydı. İnsanların Ferdi Tayfur konserlerinde kendilerini yerlere atışını izlerken bu şöhretin ağırlığı altında ezilmemek mümkün müydü? Özel hayatı ise inişli çıkışlıydı. Haluk Ulusoy'la gizlice kıydığı o nikahta gelinlik bile giyememiş, şahitliğini nikah dairesinin kapıcısı yapmıştı. Ama annesinin üzüntüden yataklara düşmesi bu büyük aşkı sadece 96 saatte bitirmeye yetti. Bu kadar kısa sürede biten bir evliliğin ardından insan ruhunda açılan yaralar nasıl kapanır? Peki bu hikaye nasıl başlamıştı? Oya Aydoğan'la Haluk Ulusoy'un yolları 1978 yılının Şubat ayında Suzan Avcı'nın aracılığıyla kesişti. O günlerde Oya Aydoğan, Müslüm Gürses'le birlikte İsyankar filminin çekimlerinde yer alıyordu. Filmin bazı sahneleri Ulusoy firmasına ait tesislerde çekilecekti. Haluk Ulusoy, Oya'yı ilk kez burada gördü. Daha ilk karşılaşmada genç oyuncudan etkilenmişti. Aralarındaki tanışıklığı ise Suzan Avcı sağladı. Kısa süre içinde Haluk, Oya'ya evlenme teklif etmeye başladı ve bu konuda oldukça kararlı davrandı. Fakat bu ilişki her iki ailenin de onayını alamadı. Oya'nın annesi Güldane Hanım ile Haluk'un babası Saffet Bey bu evliliğe sıcak bakmıyordu. Ancak genç çift tüm itirazlara rağmen duygularının peşinden gitmeyi seçti. Mart 1979'da Sarıyer Nikah Dairesi'nde kimseye haber vermeden evlendiler. Nikahta ne yakın dostları vardı ne de ailelerinden herhangi biri. Oya o gün gelinlik bile giyememişti. Hatta nikah şahitliğini tesadüfen nikah dairesinde bulunan bir görevli üstlenmişti. Büyük bir heyecan ve gizlilik içinde başlayan bu evlilik ne yazık ki uzun ömürlü olmadı. Güldane Hanım kızının gizlice evlendiğini öğrendiğinde derin bir üzüntü yaşadı ve günlerce yatağından kalkamadı. Sürekli aynı cümleyi kuruyordu. Bu evlilik bitecek. Haluk da zamanla babasının tepkisinden çekinmeye başlamıştı. Oya ise annesinin yaşadığı üzüntüye daha fazla dayanamadı ve ailesinin yanına döndü. Bundan sonra olaylar hızla gelişti. Açılan boşanma davasıyla birlikte evlilik kısa süre içerisinde sona erdi.
Yıllar sonra hem Oya hem de Haluk yaşadıkları bu kısa birlikteliği gençlik yıllarını verdiği aceleci bir karar olarak hatırlayacaktı. Bir zamanlar büyük bir aşkla başlayan hikaye geriye sadece unutulmayan bir hatıra olarak kaldı. Eğer bu hüzünlü ama bir o kadar da pırıltılı hayatın derinliklerine yolculuk yapmaya devam etmek istiyorsanız bize abone olarak eşlik etmeyi unutmayın. Haluk Ulusoy'la olan evliliğinden sonraki özel hayatı tam bir fırtınaydı. Latif Demirbağ'la olan evliliğinde 5 aylık hamileyken canına kıymaya kalkışacak kadar büyük bir bunalıma sürüklendi. Anlatılanlara göre 7 aylık hamileyken aldatıldığını öğrendiğinde bile önemli değil, onu kalbimden çoktan sildim diyebilecek kadar vakur ama bir o kadar da yaralıydı. Oğlu Gurur'un doğumunda yanında olan tek dostu Bülent Ersoy, hayatı boyunca onun en büyük sırdaşı ve desteği oldu. Uluslararası Çayda Çıra Filmi Festivali'nde onur ödülüne değer görüldü. 2013 yapımı Kedi Özledi filminde canlandırdığı Meloş karakteri ise büyük beğeni topladı. Bu performansı sayesinde 2014 Sadri Alışık ödüllerinde komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Daha sonra 2015 yılında magazinci.com tarafından düzenlenen 15. yıl internet medyası ödüllerinde Ferdi Tayfur'la birlikte yaşam boyu onur ödülüyle taçlandırıldı. Bu ödül onun uzun yıllara yayılan sanat yolculuğunun en anlamlı duraklarından biri olarak kayıtlara geçti. Peki ya ölümüyle ilgili o meşhur patates hikayesi neydi? Yıllarca herkes onun boğazına patates kaçtığı için öldüğünü sandı ama işin aslı çok daha sarsıcıydı. Biz 9 yıldır ben de dahil Oyacığımızın aort damarına, boğazına patates kaçtı. Kadını bundan kaybettik zannediyoruz. Aort damarı belli bir seviyeden sonra genişlediğinde doktorlar bunu anladığı saniye zaten bir şey olmasına gerek yok. Diyor ki bu patlamaya meyilli, her an patlayabilir. Annem tabii kontrole gitmediği için o damarın çok geniş olduğunu bilmiyor. Aslında o gün olmayıp da bundan 1 yıl sonra normal uyurken de olabilirmiş. Oya Aydoğan aslında gizli ve yüksek bir tansiyon hastasıydı. Kontrollerini ihmal ettiği için aort damarı bir kağıt gibi incelmişti. O akşam yediği patates boğazına takılıp onu şiddetli bir şekilde öksürttüğünde o incecik damar daha fazla dayanamadı ve yırtıldı. 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 15 Mayıs 2016 sabahı saat 07.15'i gösterdiğinde Yeşilçam'ın esmer güzeli sessizce aramızdan ayrıldı. Arkasında yüzlerce film, hiç bitmeyen bir Banu Alkan polemiği ve asla unutulmayacak o güzel gülüşünü bıraktı. Gökkuşağının tüm renklerini hayatına sığdıran ama siyahın en koyusunu kalbinde taşıyan bir yıldız kaydı gitti bu dünyadan. Işıklar içinde uyu Oya Aydoğan, mekanın cennet olsun inşallah. Sizler de Oya Aydoğan'la ilgili duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.